Keyifli bir Excel akşamına daha hoş geldiniz. Derslerimizin son dersindeyiz. Bugün Excel'de pivot tablolarla ve grafiklerle ilgili çalışmalar yapacağız. Örnek dosyamızı indirelim sevgili arkadaşlar. Örnek dosyamızı indirmek için internet adresimiz vidoport.com adresine girin. Yukarıya bir bölü işareti koyun. Eğitim.xlsx dosyasını indiriyoruz. Bunun linkini ben tekrar mesaj pencerelerinde paylaşıyorum. Bu dosyayı indirmiştik. Bu dosya üzerinden çalışmalarımıza devam edelim. Evet. Ee, YouTube'da diyorum. Excel'de pivot tablo oluşturmak için örnekler yapacağız. Raporlamada çok önemli bir konu olan pivot tablolarla ilgili çalışmalar yapacağız. Bu periyodu bitiriyoruz. 6 derslik bir periyottu bu. Salı gün başladık. 6 derste bunu bitireceğiz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrenci arkadaşlarımızla beraber çalıştık. 2021'de nasip olursa haftada 2 akşam şeklinde ya da bir akşam şeklinde YouTube'dan canlı yayınlar olacak. Onu yapacağız. Belki belirli akşamlarda Vidoport üzerinden Vidoport'un ücretli üyelerine yönelik bir eğitim olacak diye planlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Excel'de pivot tablolar nedir? Önce buradan bir başlayalım ve oradan da hızlıca ilerleyelim. Pivot tablo elimizdeki liste şeklinde bulunan verilerden hızlıca raporlama yapmak için kullanılan bir Excel özelliği. Şefik Bey, belki 2 akşam olacak, belki bir akşam olacak. Belki Vidoport'tan canlı yayınlar yapacağız. Orayı takip edebilirsiniz zaten. Excel özelliğidir diyelim. Temel kuralları var arkadaşlar pivot oluşturmanın. Her sütunda mutlaka başlık olacak. Bunu atlamayın. Her sütunda mutlaka başlık olacak. Veriler aşağıya doğru olacak. Buna da dikkat edin. Ve her sütun başlığı veriyi kapsayacak. Yani başlığımızda tarih yazıyorsa alttaki değerler aşağı doğru inecek. Hepsi tarih olacak ya da tutarsa hepsi tutar olacak. Tamam. Bunları buradan yapıyoruz. Temel kurallarımız bunlar. Şimdi bakın burada sayfa 1'e geldim. Örneğin elimde bir liste var bakın. Fatura tarihi var. Satış temsilcisi var. Cari ismi var. Cariler var. Fatura tutarı var. Bir de döviz türleri var. Şimdi bu döviz türlerini bir silelim. Döviz türlerini silelim. Ve bu liste üzerinden ilerleyelim. YouTube yayınları sonlanmayacak arkadaşlar. YouTube yayınları devam edecek. Haftada 1 ya da 2 akşam şeklinde devam edecek. Onda herhangi bir sıkıntı yok. 1-2 akşamda Vidoport üzerinden Excel workshopları ya da Word workshopları yapacağız. O şekilde ilerleyecek dersler. YouTube'a video yükleme devam edecek. YouTube'da canlı yayınlar ve video yükleme herhangi bir kesintiye uğramadan devam edecek. Sadece canlı yayın derslerini belki haftada 2 akşama ya da 1 akşama çekeceğiz. Onun dışında haftada belirli günler, standart olarak belirlenen bir günlerde de YouTube videolarına yeni videolar yüklenecek arkadaşlar. O konuda herhangi bir aksama ya da bir değişiklik yok.
Bu şekilde bakın elimizdeki listeyi oluşturduk. Daha sonra bu liste üzerinden gelin bir pivot yapalım. Şimdi bu elimizdeki listede tarih var. Bu listenin en altına nasıl gidiyorduk arkadaşlar? Bu listenin en altına nasıl gidiyorduk? Fareyi kullanarak, mouse'u kullanarak. Listemizin en altına nasıl gidiyoruz buradan? Çok güzel. Çok güzel. Herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra listenin alt çizgisine çift tıklıyorduk. Değil mi? Bakın listenin en altına otomatikman gidiyoruz. Üstteki listeye çift tıkladığımız zaman da, üstteki çizgiye çift tıkladığımız zaman da direkt en üste çıkıyoruz. Kontrollerle değil. Yani klavyeyi kullanmak değil. Fareyi kullanarak, mouse'u kullanarak. Peki. Şimdi buradaki sorular. Buradaki sorular bakın. Hangi cari ne kadar satış yapmış? Yani ne demek? Cariler, bakın şurada. Hangi cari ne kadar satış yapmış? Benzer şekilde hangi temsilci ne kadar satış yapmış? Bakın. Üniversite arkadaşlarımız için örnek vereyim. Mesela hangi eğitime kaç öğrenci katılmış gibi bir rapor. Benzer bir rapor. Peki hangi yıl ne kadar satış yapılmış? Bakın. Hangi yıl ne kadar satış yapılmış? Ömer Yorulmaz Bey, bu pivotla olmaz. Çokey toplayla olur o dediğiniz. Çok da güzel olur. Çokey toplayla çok da güzel olur. Hangi yıl ne kadar satış yapılmış? Bu bitmez. Hangi çeyrekte ne kadar satış yapılmış? O zaman hangi ayda ne kadar satış yapılmış? Bakın bunlar tek şeyli, tek parametrik raporlar. Hangi ayda, hangi yılda, hangi çeyrekte? Hangi rakam aralığında ne kadar satış yapılmış? Bu tek rakamlar. Bunu arkadaşlar bir de gelin temsilcilere dağıttığınız zaman hangi temsilci hangi yıl, hangi temsilci hangi ay ne kadar satış yapmış bununla ilgili detayları da bakın. Çok detay girer. Şimdi buradan tabloya geliyoruz. Ekle sekmesine geliyorum yukarıdan. Pivot tablo oluşturmak için eğer özel bir alanın pivotunu oluşturmayacaksanız alanı seçmeniz, tıklamanız yeterli. Ekle sekmesine geldikten sonra pivot tablo diyerek karşımıza pivot tablo oluşturma ekranımızı getiriyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan direkt tamama tıklayalım. Ve Excel bizi dikkat ederseniz biz sayfa 1'de çalışıyorduk. Ayrı bir sayfaya otomatikman atar. Buradan bakın tabloyu oluşturacağımız alan sol taraf. Sağ tarafta da alanlarımız var. Şimdi burada şu altta gördüğünüz 4 alana buradan bakın alanları ekleyeceğiz. Başlıkları ekleyeceğiz. Buradaki arkadaşlar temel espri şu. Nasıl bir rapor oluşturmak istiyoruz biz şimdi? Diyelim ki hangi cari ne kadar satış yapacağız? Bakın bununla ilgili bir detay yapalım. Cari isminin üzerine gelin buradan. Mouse'unuzun sol butonuna basın. Basılı tutun. Satırlar yazan yere getirip bırakın. Cariler buraya otomatikman gelir. Buradan fatura tutarını sol butona basın, tutun. Değerler yazan yere getirin, bırakın. Buradaki değerler bakın karşımıza geldi. Rakamların üzerine gelip sağ butona bastıktan sonra da numara biçimi derseniz
sayı olarak bunları binlik basamaklarına ayırabiliriz. Baktığınızda 140 milyonluk bir satış var. Tabii rakamlarda küsuratlar hep sıfır. O yüzden tekrar numara biçiminden bunu buradan sıfırlayabilirim. Direkt böyle yaparım. Okey, bu şekilde yapıyoruz. Alptuğ Bey, yani bu dediğinize katılmam. Excel'in piyasada Excel eğitiminin verilmesinin amacı klavye kullanmaktır lafına da katılmam. Fare kullanımını minimum seviyeye indirmek lafına da katılmam. Yani üç şeyinize de katılmam. Bu bir tercih meselesi. İsteyen klavyeyi kullanır, isteyen fareyi kullanır, mouse'u kullanır, isteyen her ikisini birden kullanır. Eğitimlerde de açıkçası aslında fare kullanımından ziyade klavye kullanımına çok daha önem veriyoruz kısa yolları yaparak. Ama demek sizin denk geldiğiniz eğitimler fare kullanımı kısa yolları olabilir ama genelde klavye kısa yollarını kullanmayı öne çıkarıyoruz. Yani kusura bakmayın ama 3 yazınızda katılmadım. Okey. Devam edelim. Şimdi bir tane daha yapalım. Sayfa 1'e geldim. Buradan tekrar. Diyelim ki acaba hangi satış temsilcisi ne kadarlık bir satış yapmış? Tabi burada arkadaşlar 3 yıllık bir süreci kastediyoruz bakın. 2016-2018 aralığını. Tablomuzun içine geldik. Pivot tablo oluşturmak için baştan ekleye geliyoruz. Pivot tablo diyoruz. Buradan açılan pencerede tamam diyelim. Ve satış temsilcisini satırlara getirin bırakın. Fatura tutarını toplam değerlere getirin bırakın. Buradan da bakın satışlar ve fatura değerlerimiz karşımıza gelir. Daha sonra bunu da rakamların üzerine sağ butona basıp numara biçiminden sayı diyelim, binlik ayracını kullanalım ve kuruşu sıfırlayalım. Tamam dediğinizde de gördüğünüz gibi hangi temsilci ne kadarlık bir satış yapmışın raporunu oluşturduk. Pivot'un amacı budur. Pivot elinizdeki bir listeden hızlıca raporlama yapmak için kullandığımız bir özellik. Biraz detayından da bahsedeyim. Bakın şimdi toplam fatura tutarımız geldi. Fatura tutarını tekrar ikinci alana ikinci kere ekliyorum. Bunu buradan getiriyoruz. Alptuğ Bey, düşüncenize saygı duyuyorum. Onda bir şeyim yok. Ona bir itirazım da yok. Ama sadece dediklerinize katılmadım. Yoksa tabii ki isteyen istediği şekilde kullanabilir. Bir sıkıntı yok. Lütfen yanlış da anlamayın. Sadece görüşlerinize katılmadım. Bunu buraya ekledim. Ama bu tabii toplamlar geldi bakın. Şimdi dikkat. Şimdi gelin hadi kemerleri bağlayın. Uçuşa geçeceğiz. Bunun üzerine geldim. Sağ buton. Buradan değer özetleme ölçütü say diyorum. Ve bunların sayısını getiriyorum bakın. Bu toplamları bu sayısı. Ekleye gelelim. Grafiklere gelelim. Şuradan grafiğimizi çizelim. Ama grafikte dikkat edin bir sıkıntı var. Fatura tutarları toplam yüksek, sayılar çok düşük. O yüzden gördüğünüz gibi kırmızılar hiç gözükmedi bakın. Onun yerine sağ butona basıyoruz. Grafik türünü değiştir diyelim. Buradan birleşiği seçeyim ve fatura tutarlarını şuradan ikinci eksen olarak belirleyeyim. Şöyle yapalım. Tamam diyelim. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Sonra da bu grafiğin üzerine gelip şuradan pivot chart analiz kısmından alan düğmelerine basıp kaldıralım. Bakın şu oka basarsanız ayrı tek tek kaldırırım. Şu yukarıya basarsam bir kere de kaldırırım. Ve şuna da gerek yok. Hatta bunu da burada değil de göstergeyi biçimlendir diyelim. Ve bunu da 6 alalım şöyle. Tamam mı? Bunlar geldi. Bakın hem grafiğini çizdik hem de değeri çizdik. Demek ki buradaki görünen şey ne? Satışlarla satış miktarları doğru orantılı. Yani satış miktarı arttıkça fatura sayısı da artmış. Orantılı bir yükselme var. Peki, şimdi dikkat. Cari isminin üzerine geliyoruz. Sağ butona basıyorum buradan.
ve dilimleyici olarak ekle diyerek bunu bir dilimleyici olarak ekliyorum. Bunu da şöyle yan tarafa koyuyoruz. Şöyle. Bunu da genişlettim. Bakın şu şekliyle. Şimdi şöyle yaptığınız zaman bu karşımıza geldi. Buradan BT Haber'e bastığınız zaman bakın BT Haber'in tablosu ve grafiği. Buradan buna bastığımız zaman da nereye gitti? Şunu bir kapatalım. Bakın Ecofree'nin tablosu, grafiği gördünüz mü? Bu şekilde tabloda istediğimiz gibi pivot tabloları ve şöyle grafikleri de çok rahat oluşturabiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şu ekranın bir görüntüsünü çekeyim. Şöyle. Herkes gülümsesin. Kaldığımız yerden devam edelim. Tamam mıyız? Bu şekilde bakın. Pivot tablolarda grafikleri ve değerleri de kullanabiliriz. Tekrar yapıyorum. Sayfa 1'e geldim. Bu sefer şöyle bir rapor yapalım. Hangi yıl, yani şöyle, hangi cari ve hangi yıl raporu yapalım. Yani carilerimiz yıllar bazında ne kadar satış yapmış. Bunun raporunu oluşturalım. Carilerimiz yıllar bazında ne kadar satış yapmış. Buraya geldim. Tekrar ekleden pivot tablo. Tamam diyoruz. Cariler satıra. Fatura tarihi sütuna. Şimdi burada yeni versiyonlarda bu fatura tarihleri otomatik geliyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıllar otomatik geldi. Bu sizde böyle gelebilir ya da şöyle gelebilir. Tarih de gelebilir. Fatura tutarı da toplam değerleri. Daha sonra buradan tarihin üzerine gelip sağ butona basıyoruz. Gruplandır özelliği vardır pivotlarda. Gruplandırı seçelim. Buradan gelip örneğin yılı seçtiğinizde ve tamam dediğinizde bakın yıllık bazda satış rakamları karşımıza gelir. Bunu da numara biçimi diyerek sayı ve binlik ayraçlarına ayıralım. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi rakamlar geldi. Şimdi bu rakamlar bize neyi söyler? Neyi söyler bu rakamlar? Yorumlayın bakalım. Şirketin 2016, 2017 ve 2018 satış rakamlarını görüyorsunuz. Burada toplam rakamlar. Bunu nasıl yorumlayacağız? 2016'da 46 milyon, 2017'de 46 milyon, 2018'de 47 milyonluk bir satış yapmış. Yorumlayın bakalım üniversitedeki arkadaşlarımız. Bu şirketin durumu nasıl? Bu rakamlara bakarak bu şirketi nasıl yorumlarız? Excel'de rakamları okumaya başladığınız zaman bakın çok ciddi raporlar verir. YouTube'daki arkadaşlarımız bir yorumlayın bakalım. Bu rakamlar bu şirket hakkında neyi söyler? Bu rakamlar bu şirket hakkında neyi söyler? YouTube'daki yorumlar ilginç. Şimdi ne kadar kazanç yaptığını, ne kadar satış yaptığını gibi detayları gösteriyor. Tamam, okey, ama yok, boşa çalışmışlar da değil de dikkat edin, şirketin satışlarında bir artış yok arkadaşlar. Şirket stabil çalışıyor. 2016'da ne kadar satış yaptıysa 2017'de o kadar satış yapmış. Yeni müşteri bakın gelmemiş büyük ihtimalle, ya da gidenlerle gelenler arasında başka bir değer var ama görünürde şirket büyümüyor. Şirket stabil gidiyor. Dikkat edin. Müşteri kaybetmemiş diyebiliriz.
Fakat müşteri de kazanmış diyemeyiz. Herhangi bir yüzdelik artış yok. Şimdi bunun bakın gelin buradan yüzdeye çevirelim. Yüzde üzerinden konuşalım. Rakamların üzerine geliyoruz. Sağ butona bastım buradan. Değer özetleme, değer gösteriminde genel toplam yüzdeyi seçtiğiniz zaman bütün bu değerler yüzdeye döner. Bunlara baktığınız zaman da şirket büyümüyor sevgili arkadaşlar. Şirket durduğu yerde duruyor bakın. %32, %33, %33 gibi bir detay var. Şirket yerinde saymış. Şirket büyümemiş. Bakın pivot bunu çok rahat söylüyor. Peki tekrar şuradan değer gösteriminden genel toplam yoku seçelim. Cari ismini dışarı atıyorum. Satış temsilcisini getiriyorum, satırlara koyuyorum. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Bunu nasıl yorumlayacağız? Bakın. Şirket yerinde saydığı gibi temsilciler de yerinde sayıyor. Neden? Şimdi bakın şöyle bir sıralayalım. Büyükten küçüğe. Figen Aydın bütün yıllarda en çok satan. Ömer Saygın bütün yıllarda en az satan. Şimdi burada niye böyle bir yapı var? Figen Aydın ne yapıyor da en çok satışı yapıyor? Ömer Saygın da ne yapıyor da en az satışı yapıyor? Bunu tespit etmek lazım. Buradaki Pareto kuralı da işler. Yani ilk 5 satış ortalama %80'e %20 gibi kural. Bakın. Şu temsilcileri yani kaç temsilci var? 6 temsilci var. Buradaki 6 temsilci işten çıkarsa bu şirket batar. Bakın 140 milyonluk satışın 107 milyonunu sadece buradaki 6 temsilci yapıyor. Bu temsilciler işten ayrılırsa ve müşterilerini de çekerlerse buradan direkt iş ayrılır. Burada şuna bakmak lazım. Figen Aydın, Ece Yılmaz, Kürşat Özaksel, Tolga Talay acaba müşterilerine daha fazla mı iskonto veriyorlar? Satışları onun için yüksek. Daha fazla mı bir ödeme vadesi veriyorlar gibi analizleri arkadaşlar rakamlar bize söyler. Buradan bu analizleri yapmak lazım. Olabilir. Yani Mustafa Bey'in ekranda yazdığı bir şey var. Figen Aydın'ın sattığı ürünler cirolu ürünlerdir. Yani örnek veriyorum tanesi 500 bin liraya satılan bir üründür. 10 tane sattığınız zaman 5 milyon yapar. Buradan Ömer Saygı'nın sattığı ürünler de küçük adetli ürünlerdir gibi buna bakmak lazım. O zaman şuna bakalım. Sağ butona basalım. Değer özetleme ölçütü say diyoruz. Bakın sayılarına bakalım. Gördüğünüz gibi sayılarda da aslında bir uçurum var. Yani burada bu tür analizleri yapmamızda bakın pivot tablolar çok ciddi raporlamalar verir bize. Şimdi bir daha yapalım. Mesela gelin bunun bir de aylar bazında yapalım. Kenan Bey tabii veri oluşturulan, rastgele oluşturulan bir veri olduğu için sıkıntı olmasında sıkıntı yok. Yüzde oranını ekledik Enes Bey. Bir daha yapalım onu. Gelin bunu aylar bazında bir rapor yapalım. Tekrar buraya geliyorum. Bakın ekle pivot tablo diyoruz. Tamam diyelim. Şimdi şuradan cari ismini buraya koyayım. Şu Enes Bey'in sorusunu da cevaplayalım. Fatura tutarını tekrar buraya koydum. Ne oldu? Hangi firmaya ne kadar satış yapmışım? Fatura tutarını ikinci kere buraya koyuyorum. Fatura tutarını üçüncü kere buraya koyuyorum. Bakın 3 kere koydum arkadaşlar. Birincisi toplam tutar. Sağ butona basalım. Numara biçimi. Sayı diyelim buradan. Şöyle buradan sıfırlayalım. Binlik ayrıcanı kullanalım. Bakın ikincisini yüzdeye çevireceğim. Sağ butona basıyoruz. Buradan değer gösterimi genel toplam yüzdeyi seçiyoruz. Bu da neye çevirdi? Bu işi yüzdeye çevirdi bakın. Üçüncüsüne geldim. Sağ buton değer özetleme ölçütü. Buradan da sayı seçiyorum.
Direkt bakın burada. Bu da bize neyi getirdi? Sayılarını. Başlıkları değiştirebilirim buradan. Toplam diyelim. Fatura tutarına yüzde diyelim. Sayıya da sayı diyelim. Bunları da böyle seçip daraltıyoruz. Şöyle düzgünce ayarlayabiliriz. Tamam mı? Bu şekilde pivotları bakın kullanabilirim. Heja Aşiti bu konuyla ilgili bir örnek dosya hazırlayıp Facebook'taki Excel eğitim paylaşım grubunda paylaşırsanız arkadaşlarımız oradan cevap verir o sorunuza. Murat Bey ya da Mustafa Bey ya da Şefik Bey ya da Sultan Hanım Facebook grubunun linkini bir paylaşabilir misiniz arkadaşlar? Buradan yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Pivot oluşturmanın yolu bu. Tabii ki çok detayları var. Daha detaya inebiliriz. Şunu bir yapalım. Tekrar ekle pivot tablo diyorum. Tamam diyelim. Amacım şu. Hangi yıl, hangi ay, ne kadar satış yapmışım? Üniversite için düşünelim. Hangi yıl, hangi ay, kaç öğrenci eğitime katılmış? Öğrenci sayılarının toplamı. Buradan geliyoruz. Fatura tarihini satırlara koyalım. Fatura tutarını toplam değerlere koyalım. Tarih böyle de gelmiş olabilir. Direkt buradan şu şekliyle grubu çöz dediğiniz zaman bu şekilde de gelmiş olabilir. Grubun üzerine gelip, tarihin üzerine gelip sağ buton gruplandır diyoruz buradan. Açılan pencerede ay ve yılı seçin arkadaşlar. Mavi yer, maviler hem ay hem yıl olsun. Tamam diyelim. Bakın şöyle gelir. Yıl değerini sütunlara koyduğunuz zaman da bakın değerler bu şekilde geliyor. Numara biçimi diyelim buradan. Sayı deyip binlik ayraçlarını ayıralım. Baktığınızda rakamlarda tekrar karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi aylar bazında da değişen bir şey yok. Şirket aslında stabil olarak yerinde sayıyor. Yoğunlaşma nerede olmuş? Burayı seçelim. Girişten koşullu biçimlendirme, renk ölçekleri, yeşil beyaza baktığınız zaman da bakın en çok yoğunlaşmanın yani en çok üretimin, en çok satışın 2018'de ya da şuralarda olduğunu bakın. Şu koyu renkli yerlerde olduğunu görebiliriz. Tabii bu da ciddi bir analiz aslında. Temmuz ayında ne oldu da bakın ciddi sürekli bir düşüş var. Gördüğünüz gibi Şubat ayında 2016'da iyiyken niye bunlar düşmüş? Bakın bunlar Haziran'da bu değer geçen sene 2016'da kötüymüş, 2017'de iyiymiş ama 2018'de gene düşmüş. Neden? Bu tür analizleri yapmaya başladığınız zaman belki direkt buradan yapabiliriz. Ahmet Aslan Bey onu yapmayız. Borsa ile ilgili ya da ona benzer sayısal loto gibi ya da iddia gibi şeylerle ilgili örnek dosyalar üzerinde çalışmıyoruz. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Tamam mı arkadaşlar? Pivotları bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Winter Beer, hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz ya? Evet. Şimdi gelin bir de grafiklere bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın Excel'de veri grafikleri ile ilgili detaylar ona bakalım. Farklı bir örnek dosya açacağım. Şimdi bakalım. Grafikler Excel'in en güçlü olduğu yanlarından biri. Bir nevi de Excel'de aslında en eksik olduğu yanlarından biri. Daha doğrusu veri görselleştirme anlamında eksik kaldığı yerlerden birisi. Şimdi arkadaşlar ekrandaki grafiğe hep beraber bakalım. Ekrandaki grafiğe hep beraber bakalım. Eksikler neler? Üniversite öğrencisi arkadaşlar ve YouTube'daki arkadaşlara soralım. Eksikler neler? Bu grafikte eksikler neler? Muhammed Kahveci Bey, borsayı sayısal loto ya da iddia gibi düşünmüyoruz. Sadece
O tür projelere destek vermiyoruz. Tabii ki borsanın yeri ayrı, sayısal loto iddianın yerleri ayrı ama o tür projelere destek vermiyoruz. Onu kastettim. Yoksa bir şeyimiz yok. 1. Eksen isimlendirmesine gerek yok. Belli. Başlık yok. Başlık var da başlığın ne olduğu yok. Yani neyin satış değerleri bunlar? Yurt içi mi, yurt dışı mı? TL mi, değil mi? Peki. Firmanın adı yok. Tamam, başlık yok diyelim ona. Okey. Sütun veriyi kapsamıyor derken satıcılar yok. Satıcılar önemli değil. Tablo, soldaki tabloya göre bakarak şey yapalım. Veysi soylu yapılabilir. Yapılabilir. Pivot tablolarda hesaplanmış alan eklenerek yapılabilir. Şimdi bu grafikteki hatalar. Birinci hata, başlığımızın tam açıklayıcı olmaması. Bu bir satış değeri ama dolar bazlı satış değeri bir yurt dışı mı, tek bir ülkeye yapılan mı, yoksa hepsine yapılan mı, yoksa yurt içi satış değerleri mi? 2. Şimdi bu grafiğe bakınca Mayıs ayının satışı Şubat ayının satışının kaç katı arkadaşlar? Mayıs ayının satışı Şubat ayının satışının kaç katı? Yorum yapın lütfen. Bu grafiğe baktığınız zaman Mayıs ayı Şubat ayının kaç satışı kaç kat fazla var? Ortalama yaklaşık. Baktığınız zaman arkadaşlar bakın nereden bakarsanız 3 kat fark var değil mi? Buradaki değerler. Şimdi bakın. Grafiğe göre bu satış müdürü Mayıs ayında işe başladıysa, bakın bu satış müdürü, yeni bir satış müdürü Mayıs ayında işe başladıysa, bu grafikle nasıl bir hava veriyor? Diyor ki, arkadaş ben Mayıs'ta işe başladım bak, Şubat ayının 3 katı satış yaptım. Şimdi yalan mı değil mi? Doğru mu yanlış mı? Yalan mı değil mi değil mi? Doğru mu yanlış mı? Bak, grafik bunu söylüyor değil mi? Mayıs ayı Şubat ayına göre neredeyse 3 kat yüksek. Ama bakın atladığımız yer şurası arkadaşlar. Atladığımız yer şurası. Bu çubukların boyuna bakıyorsunuz. Hatta bakın şöyle manipüle edeyim işi. Şöyle manipüle edeyim işi. Bunun dolgusunu kırmızı yapıyorum. Şimdi göz nereye gidiyor? Göz nereye gidiyor bakın. Direkt kırmızıya gidiyor değil mi? Renk çünkü direkt kırmızı. Bakın bir de şöyle yapayım. Biraz böyle Excel'i biliyorsa şöyle hepsini buraya aldım. Sonra sadece bunu kırmızı yaptım. Şimdi yeni başlayan Mayıs'ta işe başlayan satış müdürü bu grafiği yönetime sunduğunda ne diyor? Bak diyor ben Mayıs'ta işe başladım. Şubat'taki satışa göre 3 kat fazla satış yaptım. Bunu diyor mu? Diyor. Diyebiliyor. Çünkü grafik bunu söylüyor. Ama dikkat etmediğimiz şey şu soldaki rakamlar bakın 170 binden başlayıp 200 binde bitiyor. Sıfırdan başlamıyor. Şimdi olayı manipüle ediyoruz. Yani olayı yönlendiriyoruz bak. Kırmızı yaparak insanların dikkatini sola değil sağa çekiyoruz. Dolandırıcılık değil. Dolandırıcılık değil. Sadece olayı algıyı değiştirme. Bak 170 bini şimdi burayı kırmızı yapınca göz buraya gitmiyor. Direkt şu kırmızıya bakıyor. Hatta gelin bakın şöyle iyice şey yapalım. Şu küçük kırmızıyı da en küçük değeri de kırmızı yapalım. Şöyle. Burada gelelim bunu yeşil yapalım ya da mavi yapalım. Tabi şeylerde hani kırmızı mesela şöyle yapalım bakın. Şimdi nasıl oluyor? Bakın. Şubat en küçük değer değil mi? Adam diyor ki bak ben Mayıs'ta işe başladım. Şubat'ın 3 katı satış yaptım. Bakın nasıl algıyı yönlendiriyoruz. Oysa ki bu değer 170 binden başladığı için böyle görünüyor.
Şimdi geliyoruz bu 170 binden başlayan yere. Ekseni biçimlendir diyorum. Alt sınırı sıfıra çektiğim zaman ve Enter'a bastığımda aslında bakıyorsunuz ki değişen bir şey yok. Yani az önceki Mayıs, Şubat'ın 3 katı gibi bir ifade bakın yok. Gördünüz mü? Buradaki değeri 175 bin olarak belirlerseniz şöyle. Şimdi neye döndü? Mayıs, Şubat'ın 5 katı. Yani adam dese ki ben bak Şubat'ın 5 katı satış yaptım. Bakan kişi de şurayı görmezse, şurayı fark etmezse buna inanır. Bu şekilde bakın doğru der. Ama aslında olay ne? Buradan gelip bunu sıfırladığınız an burada bir artış var mı? Var. Ama Mayıs'ın, Şubat'ın 5 katı şeklinde değil. İşte buna veri görselleştirmelerde ya da grafiklerde manipülasyon yani algıyı değiştirme, algıyı yönlendirme gibi şeyler bakın yapabiliyoruz. Peki çok buna dalmayalım. Grafiği nasıl oluşturacağız? Sadece bir örnek verdim. Hani böyle dikkatli bakmak lazım rakamlara. Orada da arkadaşlar başka bir örnek vereyim. Şimdi şurada mesela şöyle diyelim ki bakın aynı özellikte eşittir şu değer bölü şu değer eksi 1 değil mi? Bu yüzdelik değişimi buradan geliyoruz. Aşağı doğru çektim ve bunları yüzdeye çevirdim. Şimdi şunu da gelin şöyle yüzde diyelim ve bunu da hatta şunu firmaya göre sıralayalım. Bu değerler sıralı geldi mi? Şöyle veriden sırala diyoruz. Buradan düzey ekle, buradan da yüzdelik değer gibi direkt bunu aldım. Peki. Şimdi örneğin şuradan bir tanesini alalım. Bu çok yüksek. Şöyle. Şimdi bunu aldık. Burayı aldım. Yeni bir sayfaya geldim. Yapıştırdım. Kontrolden de şunu şöyle genişlettim. Şimdi bakın. Burada eksi olması gereken değer neresi? Kırmızı olması gereken değerler neresi arkadaşlar? Kırmızı olması gereken değerler neresi? Şu eksiler değil mi? Şunlar eksi olması lazım. Peki ben şimdi bakın dikkat edin. Şuraya şöyle Ctrl Shift ünlem. Bunu da şöyle bir aşağı alıyorum. Şu başlıkları da şuradan aldım. Buraya yapıştırdım. Ve buradaki hücre stillerinden de bunu bakın mavi yaptım. Mavi dots renk. Mavi dots rengi. Ve şimdi bunu yönetime sunacaksak ya da bir slaytta sunacaksak şurayı kalın yapıyorum ve kırmızı yapıyorum bakın. Göz nereye gidiyor? Göz nereye gidiyor? Kırmızıya bakın. Direkt bunu buraya direkt insanları aslında bir nevi yönlendiriyorsunuz. Tablolardaki bu tür biçimlendirmelere, şekillere dikkat edin. Çünkü düşük gösterilmesi gereken yerlerde bazen bu tür numaralarla değerler gizlenebiliyor arkadaşlar. Değerler gizlenebiliyor. Sunduğunuz zaman adam direkt şuna bakıyor. O Karsan Plastik'te %21'lik bir artış var. Ama burada %69'luk, %1'lik bir düşüş var. Hadi bu nispeten göze batar. %69 çünkü yüksek bir değer. Şunu da 36.000 yapalım. Şöyle bakın bu %9 düştüğü için 38.000 yapalım. Bu eksi değerleri göstermemek için yani göstermemek değil gösteriyoruz ama algıyı yönlendirmek için bakın buradakini kırmızı yapıyorum. Hatta işi biraz arttırsak şöyle şekillerden gelseniz bir de
ok çizip şöyle şuraya da şöyle bir ok çizerseniz bunu da bakın şöyle kalınlaştırıp kırmızı renk yaparsanız ne olur? Kişilere direkt gözlerine diyorsanız bak buraya bakın. Buralara bakmayın. Buralar eksi, buraları görmeyin. Direkt buraya bak. Bu tür yönlendirmeler arkadaşlar yapılabiliyor. Tablolara bakarken o yüzden dikkatli bakın. Yani rakamlardan ziyade rakamları tekrar ve dikkatli bakın. Bu tür manipülasyonlara, yönlendirmelere, gizlemelere kanmayın. Bu özellikle grafiklerde, grafik olaylarında çok net kullanılır. Çok dağılmadan dönelim grafiklerimize. Döndük tablomuza. Bakın bir grafik oluşturmak için Excel'de ekle sekmesine geliriz ve önerilen grafikler kısmına gelip buradan önerilen grafikleri de kullanabiliriz. Aslında burada bakın Excel hatalı veriyor arkadaşlar. Excel hatalı veriyor. Direkt 170 binden başlatarak buradaki değeri sıfırdan başlatması lazım. Çizgi grafikler daha çok bizim zamana dayalı serilerde oluşturabiliriz. Zamana dayalı serilerde çizgi grafikler kullanılır. Pasta grafikleri kullanmayı önermeyiz. Örneğin bakın pasta grafiği seçtiğimde en yüksek değer nerede arkadaşlar? En yüksek değer hangisi? En düşük değer hangisi? En yüksek değer hangisi? Bakın bunlar net gözükmez. Bir pizza dilimi gibi bunları net göremeyiz. Oysa ki sütun grafikler burada çok daha detaylı bir şekilde bize bunu verir. Ayarlamayı yaptığımız zaman da daha değerli toplu gösterir. Ama sizlere tavsiyem öncelikle böyle bir tablo geldiğinde eğer varsa önerilen grafiklere basmanızdır. Önerilen grafiklerden basıp uygun bir grafik türünü rahatlıkla buradan seçebilirsiniz. Grafikleri ayrı bir ders olarak başlı başına incelemek lazım. Yani 6 saat, 7 saat sadece grafikler ve doğru grafik türleri kullanımları anlatılabilir. Geniş bir yapı. 3 boyut grafikleri kullanmıyoruz, önermiyoruz. Bunlar özellikle manipülasyonu çok açıklar. Döndürme, aşağı yukarı döndürme gibi özellikleri var. Böyle küçük bir değeri yüksek gösterme gibi bir işi burada daha rahat yapılır. O yüzden çok kullanmayız. Çok farklı grafiklerimiz var. Bir iki örnekle bitireyim. Mesela bakın böyle bir tabloda seçiyorum burayı ve ekleden şurada mini grafikler var. Gördüğünüz gibi. Sütunu seçelim. Buradan konum aralığına gelip şuradaki değerleri buradan seçelim. Tamam dediğinizde bakın hücrenin içine grafikleri de buradan rahatlıkla getiririz. Hücre içi grafikler de gelebiliyor. Peki şuraya bir şehir yazayım. Hadi bulunduğunuz şehirleri bir yazın bakalım. 10 tane şehir lazım. Tamam vazgeçtim. Tamam 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 vazgeçtim. Şimdi tabii böyle size yazdırıp ben gene kendi bildiğim şehirleri yazarmışım. Başta Burdur'u yazalım. Üniversitemizin olduğu şehir ve memleketimiz. Sonra Trabzon'u yazalım. Bize her yer Trabzon mantığıyla. Sonra Konya'yı yazalım. Gel ne derler? Gez dünyayı, gör Konya'yı. Sonra Aydın'ı yazalım. Tamam. Büyük İstanbul'u yazmayalım. Kırşehir yazalım. Kırşehir. Evet, Kırşehir'e gittim bilirim. Gaziantep'e yazalım. Ayıntap. Gaziantep, Ayıntap. Gaziantep'in eski adı Ayıntap. Ayıntepe'den gelir Gaziantep'in ismi arkadaşlar. O da suyun çıktığı yerdir demektir. Gaziantep'e giderseniz Gaziantep Kalesi vardır. İlk yerleşim oralarda olmuş. Orada su olduğu için Ayıntap'tan kalmış Gaziantep'in adı. Oradan bir ek bilgi olsun. Samsun diyelim. Samsun meşhur Çiftlik Caddesi. Evet, başka
İzmir diyelim. Tabii ki İzmir, Kıbrıs Şehitler Caddesi. Şanlıurfa diyelim. Balıklıgöl ve Göbeklitepe. Denizli'yi de atlamayalım. Hadi Denizli, Pamukkale. Yeterli, yeterli. Tamam. Buraya da örnek diyelim satışlar. Bakın şimdi. Rastgele yazıyorum. Kimse üzerine alınmasın. Ekrana bakmadan. Murat Bey, o Adana kebap piyasasının şeyini soracağım size Adana'ya gelince. Yani o yazmayla olmuyor. Bütün moderatörleri toplayıp Adana'ya geleceğiz bugün. Okey, şimdi burada geldik. Peki bakın şimdi. Buradaki değerleri gelip buradan seçiyoruz. Ekleye geldiğinizde yeni versiyonlarda olan haritalar özelliğimiz var. Kartogram diye bir ifade var. Yani Murat Bey, akşam akşam aç karnına var ya, aklımıza soktun Adana kebap. Arkadaşlar, üniversitedeki arkadaşlar, Adana'da bir arkadaşımız vardı, Adana kebap yazdı. Akşam akşam aç karnına aklımıza soktu valla. Bakın böyle Türkiye haritası üzerinde direkt haritaları, verileri gösterebiliyoruz arkadaşlar. Buradan direkt istersek bunların üzerine de veri etiketlerini ekle diyerek şöyle ekleyebiliyoruz. Tamam mı? Yeni versiyonlarda bu var. Hadi gelin bir de bunu şöyle seçelim. Ekleye geldim. Buradan 3 boyut haritalardan 3 boyut haritaları aç diyoruz. İlçeyi düzgün kurgularsanız göster yok. İlçeyi burada göstermiyor. Şöyle de Türkiye haritası üzerinde bunu gösterebiliyoruz. Şehir satışları şöyle gösterelim. Bunu kapattım. Bunu da kaldırdım. Bunu da kapattım. Bakın şöyle Türkiye haritası üzerinde bunları arkadaşlar şöyle de dünya haritası üzerinde gösterebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi Google Earth kullandıysanız buradan çevirme gibi işlemleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun güzelliği, şurası Gaziantep, şurası Urfa. Şöyle yaklaştırdığınız zaman direkt bakın o Urfa'nın da şehir şehir haritasını arkadaşlar yaklaştırma, gösterme gibi işler mümkün. Şöyle normal şeyde, hatta buradan temalardan istersek de şöyle dünya teması üzerinde bakın Urfa haritası üzerinde bunu gösterebiliyoruz. Bu şekilde yapmak mümkün. Türkiye haritası üzerinde bunları bakın gösterebiliyoruz. Tamam mıyız? Bu şekilde grafiklerde de çalışmak mümkün. Bu özellikle çok uluslu şirketlerde çok rahat ve çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Şuradan da şöyle baktığınız zaman bakın burası da Gaziantep. Şöyle Gaziantep'in içi. Tabi bunun biraz daha böyle yakından bakıp nerelerde ne olduğunu bulmak lazım. Evet, şurası Gaziantep Kalesi. Gaziantep'in ilk yerleştiği yer sanırım burası. Gaziantep Kalesi herhalde burası. Yanlış görmüyorsam. Ya da yanlış da görüyor olabilirim. Okey. Kapatıyoruz ve eğitimimizi de tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi bugünlük bitirelim. Bu haftalık bitirelim. Dersi de bitirelim. Bugünlük sabah 10'da başladım. Canlı yayın derslerinde 10 saatte 10. saatinde tamamlamış olalım. Sevgili arkadaşlarım, üniversite kanadının dersini bitiriyoruz. YouTube kanalı açık kalacak ya da üniversitede açık kalabilir. Bir iki soru var, onları cevaplamaya çalışacağım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Üniversitedeki arkadaşlar için. Bir sonraki eğitimde artık tekrar Veysel Beylerle planlarız. Daha sonra tekrar oradan ilerleyeceğiz.
Teşekkür ediyorum. Bir Vidoport üyeliği ile ilgili bir konu var. Onu Veysel Hoca ile görüşeceğim. O size ulaşacaktır. Oradan da tekrar ilerleyeceğiz. Okey. Sorularınız varsa cevaplayayım sevgili arkadaşlar. Üniversitedeki arkadaşlar. Yoksa üniversite kanadımızın dersini bitirelim. YouTube'da da bir iki sorumuz var. Onları da cevaplayayım. Ondan sonra da dersi onu da tamamlayacağız. Evet, internetle ilgili bir sıkıntı çekiliyor görünürde. YouTube'da da yayın gidebilir sevgili arkadaşlar. Neyse YouTube'daki sorulara da bakmayalım. Çok detaylı şey gözükmüyor. Okey, üniversite kanadını kapatıyorum. Sevgili arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Umarım hayatta başarılı olursunuz. Excel'i iyi bilin, işinizi iyi bilin, Excel'i iyi bilin. Önce işinizi bilin, sonra Excel'i bilin. Ve lütfen bol bol kitap okuyun. Sesli kitap okuyun. Tavsiye olarak bulunayım. Sesli kitap okuyun. Diksiyonunuz düzelsin, konuşmanız düzelsin. Önce işinizi iyi bilin. Tabii ki önce vatanına, milletine sevgili, saygılı, düzgün insanlar olun. Amenna. Ama mesleğinizi iyi bilin ve Excel'i iyi bilin. İyi bir yerde inşallah işe girersiniz. Sonraki tekrar eğitimlerde, farklı ortamlarda tekrar karşılaşırız. Peki, üniversite yayınını sonlandırıyorum. Sormak